Daha önceki bir videoda bahsettiğim gibi zombi ekonomistler ekonomi biliminin evrensel yasaları ve bu nedenle evrensel olarak doğru ve yanlış politikaların olduğunu iddia ediyorlar. Burada evrensellik hem zaman hem de mekan açısından geçerli oluyor. Konuya zaman açısından baktığımızda bazı politikalar dün de doğrudur, bugün de doğrudur ve elbette yarın da doğru olacaktır. Konuya mekan açısından baktığımızda ise bu doğru politikalar ekonomiden ekonomiye değişmezler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde doğru olan politikalar hem Türkiye'de hem de Kenya'da da doğru olacaktır. Hatta bazı zombi ekonomistler işi gelişme ekonomisini reddedecek kadar ileri götürüyorlar. Gelişme ekonomisi bildiğiniz gibi düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomik sorunlarıyla ilgilenen ekonomi biliminin bir alt dalıdır. Zombi ekonomistlere göre ise madem ki ekonomi teorileri ve politikaları evrenseldir, o halde bu ülkelerin kendilerine özgü sorunları ve bu sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları olamaz. Ekonomi bölümü bilimi bir bütündür ve bu nedenle gelişme ekonomisine de ihtiyaç yoktur. Zombi ekonomistlerin neden evrensel yasa ve politikalara inandığının ve bu inancın ne gibi sonuçları olabileceğinin anlaşılması son derece önemli bir konudur. Bu ve bir sonraki videoda zombi ekonomistleri bu inanışa yönlendiren iki temel konu üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi zombi ekonominin bireye odaklanmasıyla ilgilidir ki bu odaklanma toplumun büyük oranda ihmal edilmesine neden olur. İkinci konu ise zombi ekonominin yaptığı analizlerin çoğunun kısa döneme odaklanmasıyla ilişkilidir ki bu da zombi ekonominin tarihi büyük oranda ihmal etmesine neden olur. Tarih ve toplumu ihmal eden zombi ekonomi, ekonomi biliminin kapsamına giren birçok konuyla ilgilenmez ya da bu konularla ilgili son derece yanlış analizler yapar. Bu iki konu kendi başlarına tek tek çok önemli oldukları gibi ekonomi politikalarının evrenselliğinin açıklanmasında da çok merkezi, temel bir rol oynarlar. Bu videoda zombi ekonominin insan doğası üzerine yaptığı bazı varsayımları kabaca da olsa inceleyeceğim. Bu varsayımların eleştirel bir değerlendirmesini ise bir sonraki videoda yapacağım. Zombi ekonomi fayda maksimizasyonu yapan rasyonel ve tam bilgili bireyleri analizinin odak noktasına koyar. Bu özelliklerinden dolayı bireyler hem kendileri hem de toplum için en doğru ekonomik kararları alırlar ve devletin kendilerini yönlendirmesine, özgürlüklerini kısıtlamasına ya da onlar adına bazı kararlar vermelerine ihtiyaç duymazlar. Dadı devlet istemiyoruz söyleminin arkasında yatan temel mantık da budur. Bu konuyu kısaca da olsa incelemekte gerçekten çok büyük bir yarar var. İlk olarak özünde çok güçlü bir etik felsefe olan faydacılığın biraz yozlaştırılmış bir versiyonu zombi ekonominin temel taşlarından birisini oluşturuyor. Burada yozlaştırılmış diyorum çünkü bazı sorunlara sahip olsa da ve çokça eleştirilmiş olmasına rağmen faydacılık kanımca oldukça ilginç ve öğretici bir felsefi yaklaşım. Ancak aynı şeyi zombi ekonominin faydacılığı kullanış biçimi için söylemek çok da mümkün değil. Bu görüşe göre bireylerin tüm eylemleri fayda ve maliyet içeriyor. Burada maliyeti negatif fayda olarak ifade etmek de mümkün. Bireyler hayatlarında karşılaştıkları çok sayıda seçenek içinden en doğrusunu fayda ve maliyet hesaplamaları yaparak tercih ederler ve toplam net faydalarını yani fayda ve maliyet arasındaki farkı en yüksek düzeye çıkarmaya çalışırlar. Böylece net fayda maksimizasyonu yaparlar. Örneğin restoranta giden bir birey çok sayıda yemek çeşidinin her birinin getireceği faydayı ve maliyeti göz önünde bulundurarak bir karar verecektir. Burada faydadan kastedilen şey bireyin yemekten aldığı tat yanında örneğin yiyeceklerin bireyin sağlığına yapacağı olumlu etki de olabilir. Maliyetten kastedilen de yemeklerin fiyatları ve yine bireyin sağlığı üzerine yapabileceği negatif etkiler olabilir. Örneğin bir diyabet hastası olan bir birey tadını sevse bile kan şekerini arttıran yiyeceklerden kaçınmayı elbette tercih edecektir ya da etmelidir.
Burada fayda ve maliyet aslında oldukça karmaşık kavramlardır. Her eylemde amaç faydayı en yüksek ve maliyeti de en düşük seviyede tutarak en yüksek toplam net fayda seviyesine ulaşmaya çalışmaktır. Buradan hareketle mutluluk ise sonsuz sayıda kararlar sonucunda net faydaların birbirine eklenerek yani kümülatif olarak en yüksek seviyeye çıkarılmasıyla elde edilir. Ve en çok net faydaya sahip olanlar en mutlu bireylerdir. Şimdi bu konuları tek tek inceleyelim. Mutluluğun sadece bireysel olarak algılanıyor olması bireylerin kendi mutluluklarına odaklanmasını gerektirir. Ve bu anlamda birey bencildir. Ancak burada bencillik halk arasında kullanılan negatif anlamıyla özdeş olmak zorunda değil. Bireyler sadece kendi mutluluklarını algılayabildikleri için sadece kendi mutluluklarıyla ilgilenirler. Ancak bu anlamda bencillik başkalarını umursamamak, etik ve toplumsal kurallara duyarsızlık ya da başkalarına yardım etmemek gibi anlamlar elbette içermez. Çünkü insanlar başkalarına yardım etmekten de mutluluk duyabilir. Bu sadece kendi mutlulukları doğrultusunda hareket etme eğiliminde oldukları anlamına geliyor. Bu yaklaşıma göre bencil bireylerin davranışları toplumsal fayda maksimizasyonuyla sonuçlanır. Bir başka deyişle bir bireyin kendi faydasını maksimize etme çabaları bir başka bireyin benzer çabalarıyla çelişmez. Piyasa mekanizması tüm bireylerin net faydalarının maksimum düzeye çıkarılmasını sağlar. Bu durum toplumsal faydayı maksimize etmek için bireylerin kendi çıkarlarını gözetmek dışında başka hiçbir özel çaba harcamalarına gerek olmadığı anlamına gelir. Tersine bireyler kendi faydalarıyla ilgilendikleri için toplumsal faydayı da maksimize ederler. Adam Smith'in dediği gibi akşam yemeğimizi bize sağlayan şey kasabımızın, bira üreticimizin ve fırınımızın hayırseverliği ve cömertliği değil, kendi faydalarını maksimize etme güdüleridir. Yine bu yaklaşıma göre bireyler kendi faydalarını ya da gelirlerini arttırdıkları sürece diğer bireylerin faydalarında ya da gelirlerinde gerçekleşecek daha hızlı artışlardan rahatsız olmazlar. Örneğin benim gelirim %10 artacak olsa yarın bu beni başkalarının gelirinde ne olduğundan bağımsız olarak daha mutlu edecektir. Çünkü ben bu gelirle daha fazla tüketim yapma şansına sahip olacağım. Başkalarının geliri %20 ya da %50 artmış olsa bile bu beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece kendi gelirimdeki artışla ilgilenirim. Buradan hareketle mutlak zenginliğin artması ya da mutlak yoksulluğun azalması son derece önemlidir. Ama göreli zenginlik ya da yoksulluk yani eşitsizlik herkes zenginleştiği sürece önemli değildir. Bu nedenle amaç ekonomiyi mümkün olduğunca hızlı büyütmek olmalıdır. Piyasanın belirlediği ve özünde adil olduğu varsayılan gelir dağılımını düzeltmeye çalışmak ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği için herkesin faydasını yani gelirini ve mutluluğunu düşürecektir. Bu yaklaşımda asıl olan bireydir ve toplum bireylerin toplamından ibarettir. Topluma bunun dışında ayrı bir anlam yüklemek gereksizdir. İnsanlar ekonomik kararlarında içinde bulundukları toplumun kültür, gelenek ve alışkanlıklarından etkilenmezler. İdeolojik tercihleri nedeniyle ve sınıfsal olarak birbirlerinden ayrışmazlar. Bu anlamda İngiltere eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın söylediği gibi aslında toplum diye bir şey yoktur. O halde ekonominin yasaları bireylerin içinde yaşadıkları toplumdan bağımsız olarak geçerlidir ve dolayısıyla da evrenseldir. Bu varsayımlar altında bireyler ekonomi teorisinin beklentisi doğrultusunda ve öngörülebilir ekonomik davranışlarda bulunurlar. Bu nedenle metodolojik bireycilik ekonomiye bilimsel bir yaklaşımın toplumun bölünemez olan en küçük birimi yani atomu olan bireylere odaklanarak başlaması gerektiğini savunur. İşte bu nedenle zombi ekonomi hemen tüm analizlerine toplumu bir kenara bırakarak bireyden başlar.
Marjinal fayda bu yaklaşımdaki önemli kavramlardan bir tanesidir. Marjinal fayda teknik olarak değişimdeki son birimin net faydasını ifade eder. Bireylerin seçimlerinde önemli bir rol oynar ve ekonomik kararlarda oldukça belirleyicidir. Bireyler eylemlerini onların net marjinal faydasına bakarak hayata geçirmeye ya da geçirmemeye karar verirler. Ayrıca azalan marjinal fayda bir malın tüketimi arttıkça hissedilen faydanın azalacağı anlamına gelir. Tipik bir örnek vermek gerekirse çok acıktığımızda yediğimiz ilk dilim pizzadan aldığımız fayda çok yüksekken ikinci dilimden aldığımız fayda biraz daha düşüktür. Beşinci dilim pizzanın marjinal faydası oldukça düşükken 9. ve 10. dilim pizzanın verdiği marjinal fayda negatif bile olabilir. O halde 9. ve 10. dilim pizzayı yememeye karar verebiliriz. Fayda maksimizasyonu yapan bireyler sınırlı olması nedeniyle kaynakları en etkin biçimde kullanmak zorundadır. Zombi ekonomiye göre ekonomi bilimi sınırlı olduğu varsayılan kaynaklarla sınırsız olduğu varsayılan insan ihtiyaçlarının en etkin düzeyde karşılanmasının bilimidir. Fiyat mekanizması kaynakların kıtlığından hareketle çalışır ve kaynakları en etkin kullanım yerlerinden dağıtılmasında önemli bir rol oynar. Kaynakların alternatif kullanımı fırsat maliyeti kavramını doğurur. Bu ekonomik bir eylem hayata geçirildiğinde hayata geçirilemeyecek olan ve vazgeçilen diğer eylemleri ifade eder. Örneğin bir miktar parayla tatile çıkmanın fırsat maliyeti almaktan vazgeçilen yeni bir cep telefonu olabilir. Sınırlı olduğu için fırsat maliyeti kavramı zaman içinde geçerlidir. Örneğin hafta sonu tatilinde denize gitmenin fırsat maliyeti bir tiyatro oyunundan ya da evde roman okumaktan vazgeçmek olabilir. Bireyler zamanlarını en yüksek faydayı sağlayacak biçimde kullanmaya çalışırlar. Fayda maksimizasyonu bazen kısa ve uzun vadeli seçimlerin fırsat maliyetlerinin göz önünde bulundurulmasını da gerektirir. Örneğin bilgisayar oyunu oynamak yerine ders çalışmayı seçen bir öğrenci ya da eline geçen tüm geliri harcamak yerine emekliliği için tasarruf yapan bir işçi uzun vadeli faydasını maksimize etmek için kısa vadeli faydasından vazgeçmektedir. Ancak bu konularda herkesin aynı tercihlere sahip olması da elbette beklenmemelidir. Bireyler bazen kısa vadeli faydayı uzun vadeli faydaya tercih edebilir. Fayda maksimizasyonunun sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmesi insan doğasıyla ilgili bazı varsayımları gerektiriyor. Zombi ekonomide bireyler rasyoneldir ve her zaman kendi faydalarını maksimize edecek kararlar alırlar. Ekonomik anlamda rasyonellik bireylerin fayda maksimizasyonunu hatasız bir biçimde gerçekleştirmeleri anlamına gelir. Bireyler fayda maksimizasyonu yaparken hata yapmazlar. Seçimlerinde duygusal hareket etmezler. Kendilerini sonradan mutsuz edecek olan örneğin aşırı alışveriş yapmak gibi bağımlılıkları yoktur. Ekonomik kararlarında batıl inançların etkisi yoktur. Firmalar tarafından reklamlar gibi araçlarla manipüle edilemezler. Kısa ve uzun vadeli faydaları arasında her zaman doğru kararlar verirler ve statikocu değildirler. Neyin rasyonel ve neyin rasyonel olmadığı konusunda da her zaman hemfikirdirler. Bireylerin rasyonel kararları birbiriyle her zaman uyumludur ve toplum için kolektif irrasyonelliğe yol açmazlar. Kendi faydalarını maksimize eden bireyler başkalarına zarar vermezler. Bu varsayım bireylerin tüm toplumsal ilişkilerinde geçerli olmadığı için ekonomik ilişkilerde bu konuda özel bir istisna yapılmıştır. Örneğin bir soyguncunun faydalarını arttırırken soyulanın faydalarını azalttığı için zombi ekonomi devletin güvenlikten sorumlu olması gerektiğini kabul eder. Ancak buna benzer bir durumun ekonomik ilişkilerde olamayacağını
ve bu nedenle ekonomik alana devlet müdahalesinin gerekli olmadığını savunur. Son olarak bireyler piyasa koşulları, önlerindeki seçenekler ve seçeneklerin sonuçları konusunda tam olarak bilgilidirler. Tam bilgi yokluğunda rasyonel olsalar bile bireyler aldıkları bazı kararlardan zarar görebilir. Örneğin bir uçak kazasında çıkış ışıkları bize doğru yolu göstermezse, yani bizi bilgilendirmezse yanlış yöne gidip uçaktan çıkamayabiliriz. Ya da yağışlı bir havada tiyatroya gitmek daha iyi bir seçenekken hava durumu hakkında bilgimiz yoksa denize gitmeyi tercih edip mutsuz olabiliriz. Benzer bir biçimde ihtiyacı olan ayakkabının hangi mağazada ucuza satıldığını bilmeyen bir birey fayda kaybına uğrayacaktır. Ancak rasyonel ve tam bilgili bireyler kararları sonucu fayda kaybı ve pişmanlık yaşamazlar. Bilginin zor ulaşıldığı ya da bilgiye ulaşım maliyetinin yüksek olduğu durumlarda ise devletin görevi bireyleri bilgilendirmek olmalıdır. Bilginin sınırlı olmasından hareketle devletin bireyler adına onların çıkarlarını korumak için bile olsa eylemlerde bulunması, onları yönlendirmesi ya da özgürlükleri sınırlaması gerekmez. Çünkü devletin her zaman daha doğru ve fazla bilgiye sahip olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur. Tersine fiyat mekanizması en iyi bilgi işlemcisidir ve en fazla bilgiyi en doğru biçimde toplayıp insanlara dağıtacaktır. Şu ana kadar anlattıklarımın daha net anlaşılması için son bir örnek daha vermek istiyorum. Pazara giden bir birey, yani ekonomik insan düşünelim ve bu bireye Ertan ismini verelim. Ertan kendisinin ve ailesinin toplam faydasını maksimize etmek amacıyla alışveriş yapacaktır. Ancak Ertan sadece kendisini değil, ailesini de düşünüyor olacaktır ve sadece kendisi için değil, ailesi için de alışveriş yapacaktır. Sadece kendi ailesini düşündüğü için Ertan ekonomik olarak aslında bencildir. Ancak aile bireylerini de düşündüğü için halk arasında anlaşıldığı anlamda aslında bencil değildir. Harcayacağı para, yani bütçesi sınırlı olduğu için Ertan alacakları açısından dikkatli seçimler yapmalıdır. Ertan her malın getireceği net faydayı diğer malların net faydasıyla karşılaştırarak, yani bir fırsat maliyeti hesabı yaparak neleri alması gerektiğine karar verecektir. Örneğin meyve seçerken Ertan'ın muzu çok sevmesi mutlaka muz alacağı anlamına gelmez. Eğer fiyatı çok yüksekse muzun net faydası bir başka meyvenin net faydasından düşük olabilir ve Ertan muz yerine örneğin elma satın almayı tercih edebilir. Ertan muz satın almaya karar verse bile meyve için ayırdığı bütçeyle sadece muz satın almayacaktır. Tükettiği her ek muzun marjinal faydasının azalacağını bildiği için daha az sevdiği meyvelerden de satın almayı elbette tercih edecektir. Çünkü tüketilen her muzun marjinal faydasının hızla azalıp az sayıda tüketilen elmanın örneğin marjinal faydasının altına inebileceğini hesaplayacaktır. Ertan muzun sadece fiyatıyla değil aynı zamanda kalitesiyle de ilgilenecektir. Kaliteli muzdan elde edeceği ek fayda muzun yüksek fiyatından kaynaklanan ek maliyetten yüksekse daha kaliteli ve pahalı muza yönelecektir. Ama aksine kaliteli muzdan elde edeceği ek fayda muzun yüksek fiyatından kaynaklanan ek maliyetten eğer daha düşükse daha kalitesiz ve daha ucuz muza da yönelebilecektir. Yani burada Ertan kaliteli muzun net faydasıyla daha az kaliteli muzun net faydasını karşılaştırarak bir karar verecektir. Ertan aynı zamanda uzun ve kısa vadeli faydaları da değerlendirecektir. Örneğin diyabet hastalığı ya da kilo sorunu olsaydı, ki görünüşe göre yok, Ertan muzun uzun vadede sağlığına yapabileceği olumsuz etkilerini, yani negatif faydayı da düşünerek satın aldığı muz miktarını düşürebilir ya da muz satın almaktan tamamen de vazgeçebilir. Ertan ayrıca daha ucuz meyveye ulaşabilmek için, yani bilgi edinebilmek için satın almadan önce tüm pazarı gezmeyi de tercih edebilir. Eğer fiyat farkından, yani ödeyeceği ek fiyattan kaynaklanan maliyet
yürümekten ve zaman kaybından kaynaklanacak olan maliyetten daha büyükse fayda maksimizasyonu Ertan'ın tüm pazarı gezmeyi tercih etmesine neden olacaktır. Ancak bu hesaplamada Ertan'ın sağlık durumu, gelir düzeyi ve pazar için ne kadar zamanı olduğu da önemli bir rol oynayacaktır. Örneğin ayağı ağrıdığı için ya da yorgun olduğu için yürümenin maliyeti yüksekse, geliri de yüksekse ya da zamanı kısıtlıysa Ertan pazarı gezmektense biraz daha yüksek fiyatları ödemeyi tercih edebilecektir. Son olarak rasyonel bir birey olan Ertan pazarda malların sunuş biçiminden etkilenmeyecek. Daha parlak ama çürük ya da sağlığa zararlı malları satın almak için kandırılamayacaktır. Tekrardan şemamıza geri dönersek fayda maksimizasyonu yapan rasyonel ve tam bilgili bireyler ekonomik insan ya da homo economicus olarak adlandırılır. Ekonomik insanların eylemleri ekonominin görünmez eli olarak betimlenen fiyat mekanizması sayesinde tüm bireylerin fayda maksimizasyonunu sağlar ve oluşabilecek tüm sorunları hızla çözer. Görünmez el, bireylerin kendi çıkarlarını maksimize etmek için yaptıkları ekonomik faaliyetlerin toplumun genel refahını arttırmasına nasıl katkıda bulunacağını açıklar. Dolayısıyla her zaman en doğru kararları veren ekonomik insanın fayda maksimizasyonunu yaparken devletin yol göstermesine, özgürlüklerini sınırlamasına ve bazı kararları onun adına almasına ihtiyacı da yoktur. Bu düşünce ekonomistleri genellikle bireylerin ekonomik hayatta maksimum derecede özgür oldukları, yani devletin kendilerini sınırlamadığı liberal bir ekonomi anlayışına götürür. Şu ana kadar anlattıklarım serbest piyasa ekonomisine çok güçlü bir etik destek sağlıyor. Her zaman rasyonel ve bilgili bireylerin devletin müdahalesine ihtiyaç duymadan mutlu bir toplum oluşturacağı fikri son derece cazip bir fikir. Çünkü bizi devletin nasıl ve ne derecede ekonomiye müdahale etmesi, hangi tipten ekonomik ve sosyal politikalar üretmesi gerektiği gibi zor sorulardan kurtarıyor. Kendi kendine işleyen böylesine mükemmel bir dünyada sadece piyasalara aman müdahale etmeyin demek için ekonomistlere de pek de gerek yok gibi geliyor bana. Her ne kadar bu güçlü fikirler ekonomi bilimiyle sınırlı kalmayıp zamanla diğer sosyal bilimlere de sıçramış, yayılmış olsa da insan doğası üzerine anlattığım zombi yaklaşımların son derece ciddi sorunları var ve bu sorunları da bir sonraki videoda anlatacağım.